Bugün Türk mitolojisinin en saygın, en güçlü figürlerinden birini kadim tanrıça Umayana'yı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu basit ama bence çok büyüleyici bir fikirle yola çıkalım. Düşünsenize, eski Türk inanışına göre bir bebek uyurken gülümsüyorsa bu boşuna değil, yanında onu izleyen, koruyan görünmez biri var demektir. Ve evet, o koruyucu işte Umayana'nın ta kendisi. Peki kim bu Umayana? Gelin Türk mitolojisinin bu temel taşını biraz daha yakından tanıyalım. Umayana en basit anlatımıyla hayatın ta kendisi. Yani o sadece eski Türklerin değil, Moğolların da ortak inancı olan Tengricilikte bereketin, anneliğin ve korumanın baş tanrıçasıydı. Ama olay sadece doğurganlık değil, çok daha fazlası. Varoluşun ve soyun devamının kutsal ruhu olarak görülüyor ve bakın burası çok önemli. Panteondaki yerine bir bakalım. Uluk Gök Tanrı Tengri'den hemen sonra geliyor. Yani hiyerarşide ikinci sırada. Bu ona ne kadar büyük bir değer verildiğini net bir şekilde gösteriyor, değil mi? Peki bu kadar mühim bir tanrıçanın görevleri nelerdi? Yani onun neden ulu koruyucu olarak andılar? Gelin şimdi onun bu koruyucu rolünün detaylarına bakalım. Umayana'nın görev alanı doğumdan ölüme, hatta ölümden sonrasına kadar uzanıyor. Düşünün, hamile bir kadının kalkanı o, yeni doğmuş bir bebeğin başındaki melek. Ama sadece insanları da değil, hayvan yavrularını bile gözetiyor ve belki de en dokunaklısı, inanışa göre küçük yaşta hayatını kaybeden çocukların ruhlarını alıp güvenle gökyüzüne ulaştıran da o. İsminin kökenine baktığımızda bile bütün o misyonunu görüyoruz aslında. Eski Türkçe'de umma kökünden geliyor ki bu da umut, nefes, yaşam arzusu demek. Yani hayatın en temel, en vazgeçilmez şeyleri. Hatta daha da ilginci, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te de söylediğine göre umay kelimesi bebeğin doğumdan sonra ayrıldığı eşi, yani bildiğimiz plasentanın adı. Bu ne demek? Umay hayatın başladığı o en somut, en fiziksel noktanın ta kendisi demek. Şimdi de onun o zengin, o canlı sembollerine bakalım. Yani Umayana'yı nasıl hayal ediyorlardı, nasıl tasvir ediyorlardı? Buradaki her bir sembol onun gücünün farklı bir yönünü anlatıyor bize. Mesela güneş. O onun gökyüzündeki en temel bağlantısı, enerjisi, kutsal rengi sarı. Bu yüzden ona sarı kız dendiğini de duyarız ve o 60 tane altın örgüsü. Bunlar sıradan örgüler değil, hayat veren güneş ışınlarını temsil ediyor. Son olarak ok ve yayı var. Bu da bize şunu söylüyor: Umayana'nın koruyuculuğu öyle pasif bir bekleyiş değil. Aksine aktif, savaşçı ve çok güçlü bir koruma. Umayana'nın bir de göklerle yer arasındaki bağ var ki o da çok güçlü. Göklerden yeryüzüne nasıl iniyor dersiniz? Bir gök kuşağını kendine köprü yaparak. Ne kadar şiirsel, değil mi? Dahası istediği zaman bir kuş kılığına bürünüp aramızda, yani insanlar arasında dolaşabildiğine inanılıyordu. Ama bilirsiniz, her ışığın bir de gölgesi vardır. Umayana'nın o aydınlık rolünü daha iyi anlamak için onun tam zıttına, karanlık yüzüne bakmamız lazım. Karşınızda Kara Umay ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla o korkulu figür Albastı. Albastı doğumu zorlaştırır, çocukları hasta eder diye inanırlardı. İşte tam da bu yüzden derlerdi ki uyuyan bir bebek gülümsüyorsa Umay yanındadır, ama durup dururken ağlıyorsa eyvah, Umay onu terk etmiş, kötü ruhlar yaklaşmış demektir. Peki, güzel anlattın da bütün bunlar sadece halk arasında bir efsane miydi, masal mıydı? Hayır, bu sadece sözlü değil, aynı zamanda yazılı literatürde de geçti. Yani Türk tarihinin tapusu sayılan Orhun yazıtlarında bizzat geçmiş. Bu ne anlama geliyor? Onun adı sadece halk inancında değil, devlet katında da tanınan, kabul gören resmi bir ilahi figürdü. Tanrı, Umay, kutsal Yersu onlara zafer verdi. Bu cümle gerçekten çok çarpıcı. Neden mi? Çünkü Umay'ın adı en büyük güç olan Gök Tanrı ve ile birlikte anılıyor. Hem de bir zafer anında. Bu da bize gösteriyor ki Umayana sadece evdeki çocukları koruyan bir bereket tanrıçası değil, aynı zamanda savaşlarda zafer getiren, devletin bekasını koruyan devasa bir güçtü onların inanışına göre. İşte o yüzden çok önemli bir rolü vardı. Mesela Kaanların eşleri, yani hatunlar, onun yeryüzündeki birer yansıması, birer temsilcisi olarak görüyordu ve onun koruması altında olmanın sadece aileyi değil, koskoca imparatorluğun soyunu ve devamlılığını garantilediğine inanılıyordu. Hatta hükümdarlara bilgelik ve güç verdiğine de dair inanışlar vardı. Peki
Bunlar geçmişte kaldı. Umayyan'ın izleri bugün hala kültürel olarak günümüzde mi? Evet, tabii ki her mitolojik figür gibi onun da izleri günümüzde. İnsanlığın ve özellikle bizim için Türk tarihinin bir kültürel mirası olarak bugün günümüzde izlerini görüyoruz. İzleri başka sembollerde yaşıyor. Mesela geleneksel halk sanatının özellikle de el işi nakışlarının, motiflerinin içine adeta bir sır gibi ya da o çok ünlü bilinen halı motiflerine bu desenler veya bir oyadaki o altın, yeşil, gümüş iplikler, kuyruğuşak, ayuz yani bebek ağzı motifleri, bunların hepsi Umayyan'ın bize ulaşan kültürel simgeleri, imzaları aslında ve bu sadece sanatla da kalmıyor. En canlı, en somut haliyle belki de isimlerimizde yaşıyor. Bugün kız çocuklarımıza verdiğimiz Umay ismi ya da onunla bağlantılı olan Ece ismi kültürel mirasını bize bırakıyor. Ve hatta size kendi hayatımla da ilgili alakalı küçük bir sır verecek olursam, benim kendi adım da Ecem ve yıllar boyunca Ece'den geldiğini, kraliçem anlamına geldiğini biliyordum. İlk kez tarih ve mitolojiyle ilgili araştırmalar yaparken Umayyan'a ve Türk mitolojisiyle ilişkisini öğrenmiş oldum ben de. Aranızda benimle adaş olan ya da çevrenizde varsa ya da Ece ve ya Umay, onlarla bu bilgiyi paylaşabilirsiniz ve adaşlarıma da buradan selam gönderiyorum. Ve hepinize benimle bu mitolojik ve tarihi yolculukta seyahat ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecek videolar için, serinin devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, bilgiyle, merakla kalın. Hoşça kalın.